Monolitler dünyanın farklı yerlerinde görülmeye başladılar. And since this monolith is on federal public land, the US government will now have to decide. Shared what a group of people said as they hauled the monolith away in pieces. After two monoliths mysteriously appeared and then disappeared over the last 1 month. Bunlar dünya dışı yaşam tarafından mı bırakıldı, yoksa sadece birer insan yapımı sanat eseri mi? Tarih öncesinde yapılmış birçok monolit aslında bir haberleşme aracı mı? Birazdan bu konu hakkındaki inanılmaz teorileri göreceksiniz. Monolit aslında Yunan kökenli bir kelimedir ve yekpare taş anlamına gelmektedir. Genellikle jeolojik olarak erozyon ve rüzgarlar sonucu ortaya çıkar. Bunlar kimi zaman küçük bir oluşumken, kimi zaman da Ağustos Dağı gibi dünyanın en büyük monoliti olabilmekte. Gördükleriniz doğal süreçte ortaya çıkan monolitler. Fakat bir de doğal olmayan monolitler var. Doğal olmayandan kastım insan yapımları. Bilim kurgu yazarı Arthur Clarke, monoliti filmi de çekilen Space Odyssey romanlarında şöyle tanımlamıştır: görünmeyen, dünya dışı türler tarafından inşa edilen yapılar. Stanley Kubrick'in 1968 yapımı Bir Uzay Yolculuğu filminde gizemli bir monolit bulunmuş ve dünya dışı yaşamla ilişkilendirilmiştir. Rivayete göre tarih öncesi çağlarda geçen ilk monolit bir grup hominid yani büyük insansı maymunlar tarafından keşfedildi. Bu monolitin maymunlar ve insanlar üzerinde bazı etkiler bıraktığı, devamında alet ve silah kullanma becerisinden başlayarak önemli fikirler aşıladığı, böylece insanlığın tekerleğin icadından günümüz teknolojisine kadar gelen sürece sahip olmasında etkili olduğu düşünülmekte. Elbette bu başta da dediğimiz gibi sadece bir rivayet. Fakat bunun dışında araştırmacılara göre doğal olmayan yani inşa edilen monolitlerin bambaşka işlevleri bulunmakta. Örneğin Mısır'daki 5000 senelik dikili taş olarak bilinen monolitler. Bazı dikili taşlar kristal granit parçalarından oluşmakta. Granitlerde ise kuvars kristali bulunmakta. Sonuç olarak baktığımızda bu dikili taşlar kendi başlarına kristal bir kule gibi. Biraz ütopik düşünürsek tüm bunlar bakıldığında bir antene benzetilebilir. Dünya dışına veri ya da sinyal gönderen ilkel bir antene. Dünyanın çeşitli yerlerinde bunlardan onlarca hatta yüzlerce var. Teorisyenlere göre bunlar enerji yüklü taşlar. Bunların sayesinde kim bilir belki de dünyadan veri alınabilir. Tıpkı radyo sinyalleri gibi. Ve bunlar yüzyıllardır dünya gezegenindeydi. Üstelik monolitlerin sadece bizim gezegenimizde olmadıkları düşünülüyor. This seems to be the system that was set up by extraterrestrials thousands of years ago on this planet, and incredibly, they didn't just do it on planet Earth, so we may well find that when we go to Mars, we'll find obelisks there. 1998 yılında uydular tarafından Mars üzerinde çekilen bir fotoğrafta yekpare şekilde duran monolit benzeri bir yapı görüntülendi. Ve şimdilerde aynı şekilde başka gezegenlerde olup olmadıkları araştırılıyor. Tekrardan dünyamıza gelecek olursak, halen Mısır piramitleri ve o çağda neredeyse pürüzsüz yüzeye sahip bu dikili taşların nasıl yapıldığı bir muammayken, üzerine bir de monolitlerin gizemi ortaya çıkınca işler daha da garip bir hal aldı. Teorisyenlere göre çağlar önce birileri tarafından ilkel bir şekilde yapılan bu monolitler teknolojinin gelişmesiyle günümüzde daha modern bir hal aldı. Tıpkı eskiden bir bilgisayar bu haldeyken şimdi bu hale geldiği gibi. Tüm bunlar belki kulağa garip gelebilir fakat bir bilinmezi işlediğimiz için her detayı değerlendirmek gerekir. Kuzey Amerika, Utah'ta dağ keçilerini görüntülemek için çekilen bir belgesel sırasında helikopterle şans eseri keşfedilen bu şeyin, ona şey diyorum çünkü ne olduğu ve nasıl oraya geldiği henüz tam olarak net değil. Uydu görüntülerinden tarihe bakılıp zaman skalası daraltıldığında 2016 yılında ortaya çıktığı görülmekte. Onu bulan ekip incelemeye başladığında kamerada kayıt altındaydı. İlk önce ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Zemini kontrol ettiler ve oraya nasıl geldiğini düşündüler. Üstelik bulundukları bu yer yasaklı bir bölgeydi.
Böyle bir şeyi kim getirmiş olabilirdi ya da buraya nasıl gelmişti? Daha yakından inceleyecek olursak, bulunduğu yerdeki zeminin oldukça sert kayadan oluştuğunu görüyoruz. Yüzeyi pürüzsüz ve yansıtma özelliğine sahip. Bulunduğu günden kısa bir zaman sonra ortadan kayboldu. Bir gazeteci onun bilinen son fotoğrafını çekti. Oradan götürülürken çekilen bir fotoğrafını. Olan biten tüm gerçeği anlatmadan önce size bir YouTube kanalını önereceğim. Okan Süvari isimli bu kanal, özel animasyonlar ve yüksek kaliteli çekimler ile bilim, tarih gibi konular hakkında YouTube'da çok güzel içerikler üretmekte. Bir zamanlar orada amfilerin... Üstelik son zamanlarda seslendirme sanatçılarıyla çalışmakta. İnsanlar o noktaya gelebilmek için birçok nesil boyunca uğraştılar. Kademeli olarak ilerleyen bu gelişimler insanlık çağlarını başlattı. Keyifli vakitler geçireceğiniz bu kanalın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Videodan sonra Okan Süvari kanalına mutlaka göz atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu şeyin ortaya çıkmasından tam 19 yıl önce, 2001 yılında Space Odyssey filmindeki bir monolitin kopyası görüntülenmişti. Bundan 19 sene sonra, 2020 Haziran ayında bir evin avlusunda yine aynı şekilde bir monolit keşfedildi. Son monolit ise bundan 5 ay sonra keşfedildi. Bazıları bunun uzaydan yere düştüğünü ve çakıldığını söylemekte. Fakat bu olasılıksız. Çünkü zeminde kesilmeye ait izler var ki öyle olmasa bile yere düştüğü anda zeminin etrafında çatlaklar ve kırılmalar oluşması gerekirdi. Bir de tabii ki buradaki gibi dümdüz bir şekilde çakılmış olma ihtimali muhtemel değil. Bu gerçekten de dünya dışı yaşama ait olsaydı, emin olun Amerikan Ulusal Güvenliği bunu fark edildiği an incelemeye alırdı. Yani orada öylece halka açık bırakmazdı. Son gelen görüntülerde bu şeyin aslında ne olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu video online bir şekilde herkese açık olarak paylaşıldı. Utah'taki monolit denilen bu şeyin aslında içi boş, üçgen bir teneke olduğu görülüyor. Yani bu şey ne dünya dışı varlıklara ait ne de başka bir gizem barındırıyor. Bunun 2011 yılında hayatını kaybeden sanatçı John McGregor ya da ekibi tarafından yapıldığı düşünülmekte. Ki mantıklı olan da zaten bu. Belki de onu bu şekilde anmak istemiş olabilirler. Buna birebir benzer yapılarını kendi internet sitelerinde görebilirsiniz. Fakat bunun ya da benzerlerinin insan yapımı olma ihtimali halen gizemini koruyan ve farklı yerlerde birçokları bulunan monolitlerin sırrını açıklamıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben Nigma. Görüşmek üzere.